Yemek okulumuza hoş geldiniz. Bugün size 2 tane tarifim var ama 2 tarif de benim değil. Bir tanesi soğan çiçeği, öbürü de spagetti bonfile. Bu 2 tarif de Nusret'in tarifi ve restoranında en çok satan tariflerden 2 tanesi. Bunu herhalde ikisini yesek bir 50-60 liradan aşağı çıkamayız. Ama bunu daha hesaplı bir şekilde 10 lira bile tutmayacak bence. Onun altında nasıl yapabiliriz? Size onu göstermek istiyorum. Bir de yapımı çok tatlı, eğlenceli de bir yapımı var. Çocukların da çok seveceğine inanıyorum. Çok uzatmadan başlıyorum. Büyük ve böyle insanı öldürmeyecek acılıkta soğan bulmak şu aralar çok zor. İçleri de kimisinin böyle koflaşıyor. Bizim şu an bulabilir en Kuzguncuk civarındaki en büyük soğan bu. Şimdi daha büyük bulabilirsiniz, kesinlikle çok daha güzel olur böyle büyük soğanlar. O yüzden bizim çiçeciklerimiz daha ufak körpecik olacak. Bu soğanı temizlerken bu sap kısmını bıraktım. Çünkü bu aslında soğanı tutan kısım olacak. Önce böyle baştan aşağıya bıçağımla kesiyorum ve alttan şöyle göstereyim. Yaklaşık böyle 1 santimden biraz daha bile az çünkü soğanım çok küçük. Yer bırakacak kadar kesiyorum. Sonra tam 90 derece çeviriyorum. Tekrar kesiyorum. Sonra bunların ortalarını kesiyorum. Burada iyi kesen bir bıçağımız olması çok önemli. Soğan da bayağı acı. Şimdi hepsini karşılıklı kestim. Bir daha ortalarından giriyorum ve böyle açıyorum. 40 lira daha ucuz ama gözyaşlı. Alın teri ve gözyaşıyla pişen yemekler daha zevkli. Şimdi mesela bu soğan olmaz. Neden bu soğan olmaz? Gördüğünüz gibi 2 tane göbek atmış. Yani tam önümüzde bahar. Daha doğrusu bahardayız. Dolayısıyla herkes bir çoğalma telaşında. Soğanlar da öyle ve hemen buradan göbek atıp yeni bir tane soğan çıkarmaya çalışıyorlar gibi. Dolayısıyla bunun ortası bu kadar düzgün çıkmayabilir. Şimdi ne yapacağız? Güzel bir karışım hazırlayacağız. Birinci karışımda aslında unlu karışım olan 200 gram tam buğday unu. Yani 200 gram tam buğday unu ne kadar? 2 bardak gibi böyle 2 su bardağına yaklaşık denk geliyor. Allah! Hop. 1,5 2 su bardağı tam buğday ununu alıyorum. Tam buğday una böyle bir renginde birazcık daha böyle beyazdan daha hoş bir rengi var. Onu da tercih ediyoruz. Buna yaklaşık 4 çorba kaşığı galeta unu ekliyorum. Galeta unu da bizim aslında kuruttuğumuz ekmek ve simitlerin kabukları gibi üstüne geçirdik. Arada böyle büyük parçalar da var. İyice fırında da bir tur kuruttuktan sonra mutfak robotundan geçirdik. Bunlar böyle soğanın üstünde çıtırtılar yapacak. O bayağı sevdiğimiz güzel bir şey. 4 çorba kaşığı bundan ekliyorum. Ve sonra birkaç tane baharat. Kekik alıyorum, sarımsak alıyorum, toz tatlı biber alıyorum. Sarımsak çok hoş bir etki yaratıyor. Bunlardan böyle bir çorba kaşığı bayağı epeyce koyuyorum. Ben toz tatlı biber koyuyorum ama eğer birazcık acı da isterseniz acı da koyabilirsiniz. Bu da bir çorba kaşığı. Bu bizim güzel top kekikler var. Kekik de çok hoş bir koku veriyor. Bunun biraz parçaları büyük. Bunu elimde parçalayarak koyuyorum. Çok parçalanmadı ama. Tuz, karabiberin de birer tatlı kaşığı ikisi de. Ve bunu böyle bir karıştırıyorum. Hoş bir karışım oldu. Bundan böyle 4 tane falan soğan çiçeği bence çıkarırız rahat rahat. Nasıl bir pane yaptığımızda un koyuyoruz, sonra yumurta, sonra tekrar böyle bir ya dışına galeta unlu bir şey. Bu ikisi hem içerisi hem 2 kat içinde kullanacağımız unlu karışım oluyor. Gelelim sulu karışıma. Sulu karışım içinse 2 tane yumurtam var. Bu yumurtalara 250 mililitre yani bu yarım kiloluk sütlerin yarısı gibi düşünebilirsiniz. 250 mililitre süt ekliyorum. Güzelce çırpıyorum. Bir parça daha tuz ekliyorum. O dışındaki lezzetli katman. Tunç senin çok sevdiğin o lezzetli, bayılarak yediğin aman gitsem Nusret'te de yesem dediğin o lezzetli katmanı veren şey bu yumurtalı sütlü karışım. Şimdi bu hazır. Artık ocağımı açıyorum. Yağım bir parça ısınacak. Soğanlarımı yavaş yavaş koyacağım. Fakat önce yağım yeterince kızdı mı onun için bakıyorum. Yağım böyle içine tahta bir bıçak koyduğum zaman fokur fokur kaynamaya başlıyorsa aynında tamamdır. Yağım yeterince istediğim sıcaklığa geldi. Tencerem şimdi çok fazla yağ harcamayalım diye biraz daha geniş olsa çok daha rahat açılacak aslında soğanlar ama o zaman da çok masraf oluyordu. Çok fazla yağ. Ben de öyle bir şey olsun istemedim. Soğanlarımız zaten küçük. Eğer siz büyük bir şey yapacak, büyük bir tencerede yapmayı unutmayın. Soğanınız daha büyük olursa. Şimdi buradan bir tane soğanı alıyorum. Önce una batıracağım. Onun için ters koyuyorum şöyle. Sonra da böyle kaldırıyorum ve bu aralarına unun dolup
yapışmasını engelliyorum. Sonra bu fazla unları alıyorum. Yumurtaya koyuyorum. Bu aşamada şöyle elimle de çeviriyorum. İyice içine girmesini sağlıyorum. Tekrardan bunu una batırıyorum. Bunu hatta istersek 1-2 tur daha bile yapabiliriz. Şimdi bu taneler için böyle üstünden tekrar böyle geçiriyorum. Fazlasını da böyle elimi ters çevirerek alıyorum. Ve her tarafının, her tanenin arasına bir parça bu undan ve yumurtalı karışımdan girdiğine emin olunca, ki burada dikkat etmek lazım. İlkinde böyle kenar köşe falan arada kopabilir. Dünyanın sonu değil. Ben de kaç kere kırdım. Sonra bunu artık sıcak yağın içine atabilirim. Bu arada şu da önemli. Yağı çok doldurmayın çünkü kendi şeysi zaten yağ yukarı çıkıyor. Bir de köpürüyor. Allah korusun. Mesela 2 parmak daha yüksek olsa yağ taşıp yağ gelebilir. Bir de yağ yanacağı için bir anda böyle tehlikeli olabilir, aklınızda olsun. Şimdi ilk tur tamam. Şöyle hop. Buraya koyuyorum. Evet. İkincisini de yerleştiriyorum. O da bir taraftan pişsin. Şimdi ilki tamam. Bu birazcık dursun. Bonfilemi yapmaya geçiyorum. Şimdi bonfilem 20 dakikadır falan buzdolabının derin dondurucusunda. Burada mühim olan spagetti için böyle 1 dakika falan pişmesi etin. Ve böyle hani kendi sulu incecik olması. O kadar ince kesebilmenin ev ortamındaki yöntemi, hani restoranda tabii ki bunun için aletler falan var. Ev ortamındaki yöntemi eti böyle bir 20 dakika falan derin dondurucuya almak. Etim bonfile, ince ince kesiyorum. İkinci soğanım da hazır. Hop, onu da böyle koyuyorum. Bu arada demin normal bıçakla kestim. Sonra benim bir de böyle güzel bir ince bir bıçağım var. Bunu böyle Bursa'dan bizim yine bıçak üreticisi gönderdi. Bunda daha güzel kesilebileceğine inanın. Onun için şöyle ince bir tur atıyorum. Ve burada mühim olan aslında bir tarafı biraz, öbür tarafı da birazcık ısı görünce pişmiş oluyor. Tamamen olayı o aslında. Güzel bir bonfilenin incecik pişmesi. Bunları şimdi alıp burada ocağın başına geçiyorum. Tavam var, tavam gayet sıcak. Ve direkt bu etleri hiçbir şey yapmadan bu tavanın üzerine koyuyorum. Ve şimdi direkt bu haldeyken hemen etleri bir çeviriyorum. 1 dakika bile olmadı. Kimisi çok ince arada kopabilir. Hiç önemli değil. Ve böyle hepsini bir çevirdikten sonra artık sadece ve sadece üzerine böyle bir çorba kaşığı kadar tereyağını koyuyorum ve karıştırıyorum. Altını kapatıyorum ve hazır bu yağ üzerinde ve üzerindeyken hop diye etlerimi tahtanın üzerine alıyorum. Buradaki güzel olan şey bu üzerindeki son dakika koyduğumuz tereyağı ve bir parçacık da şu ana kadar hiç tuzlamadık eti. Böyle koyacağım. Güzel tuz, lezzetli tuz. Bu tuz da böyle maldon dedikleri, böyle her bir tanesi böyle tekrardan tuzu kaynatıyorlar ve kar tanesi gibi olmuş olan tuz. Bunu böyle ağızda erimesi ve lezzeti de çok güzel oluyor. Spagettimiz ve soğanımız emrimize amade. Tabii ki Nusret'te olduğu gibi olmayabilir ama sizin elinizin lezzeti de onun içine geçince bambaşka bir etkisi olacaktır. Buna inanın ve sevdiklerinizi siz kendi versiyonlarınızı yapın. Arada da bizi hatırlarsanız daha güzeli olamaz. Videomuzu beğendiyseniz ne olur beğene basmayı, sevdiklerinizle bu tarifleri yapıp paylaşmayı, videoyu da paylaşırsanız daha da güzel olur. Ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın ki daha bunlardan yapalım. Görüşmek üzere. Güzel mi? Çok güzel. No.